Bugünkü konuğum saygıdeğer Profesör Doktor Haluk Çokuğraş. Sağ olsunlar, kendileri çok uzun yıllar pediatri camiasına büyük emekler verdiler. Cerrahpaşa'da alerji immünoloji bölümünde, Türk Pediatri Kurumu'nda ayrıca yıllarca başkanlık yapıp binlerce insanlara, bizlere yardımcı oldular. Kendinizi bize bir tanıtabilir misiniz? Çok teşekkür ederim Hüseyin Hocam. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Ben Doktor Haluk Çokuğraş. 1981'den yani öğrenciliğimden başlayarak aşağı yukarı Şubat 2024'e kadar Cerrahpaşa Çocuk Kliniğindeydim. Arada ufak tefek işte askerlik falan nedeniyle ayrılmalarım oldu ama hep Cerrahpaşalı olarak kaldım. Bir aşağı yukarı bu sürenin bir 10 yılını çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı başkanı olarak tamamladım. Çocuk alerji, enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanıyım. Bir taraftan da sizin söylediğiniz gibi Türk Pediatri Kurumu'nda yıllardır çalışıyorum. Şu sıra başkanlığını yapmaya devam ediyorum. Bundan sonra da yine pediatri alanında çalışmaya devam edeceğim. Siz İstanbul Cerrahpaşa'da bizim ana fakültem, benim ilk fakültem, sonra Hacettepe'ye geçtim, Erciyes Üniversitesi'ni kurduk ama siz sadece Cerrahpaşa'da, İstanbul'a değil, Anadolu'nun çok kentlerine, Muş'a kadar, Van'a kadar her yerde pediatrinin şubelerini kurdunuz ve oradaki meslektaşlarımıza da hizmet ettiniz. Gerçekten ben şimdi bunları söylerken tüylerim diken diken oluyor. Böyle güzel şeylere imza atmak ne kadar güzel. Şimdi Haluk Hocam, biz konumuza dönelim. Pediatride çok önemli konular var. Bunlardan bir tanesi ailelerin en çok korktuğu ateş ve ateşli havale. Ben daha önceki videolarımda ateşin faydalı olduğunu, ateşi çok düşürmenin yanlış olduğunu anlatmaya çalıştım ve bu alanda bir sürü uluslararası literatürler, kitaplar yazıldı. Eskiden bildiğimiz gibi değil. Ama ben sizin ağzınızdan ateş nedir, ateşin neden aileler ateşten korkmasınlar, nasıl müdahale edelim, bu konuda engin bilgilerinizi almak isterim. Estağfurullah. Tabii ki havale geçirmek kötü bir deneyimdir aile için. Bunu biliyoruz. Ama kısa süreli ateşli havaleler, böyle sık tekrarlamayan ateşli havaleler biliyoruz ki genellikle 5 yaşından sonra tekrarlamaz, geçer gider. Eğer çok sık tekrar ediyorsa mutlaka bir çocuk nöroloğundan görüş almak gerekir. Ama aileler şu korku içerisinde olmamalılar. Eyvah, çocuğum ateşlendi. Hadi ben işte bir tane ateş düşürücü ilacı hemen başlayayım. Hatta o yetmedi öbürünü de ekleyeyim. Bunları dönüşümlü olarak kullanayım falan. İşte bu genellikle gerekli bir şey değildir. Ve genellikle o ateşi düşürmek için kullanılan ilaçların zararları ateşin kendisinden daha fazladır. Burada önemli olan ateşi tedavi etmek değildir. Altta yatan hastalığa yönelik bir takım önlemler almaktır. Semptomu gidermek için ateş düşürücü bir şeyler tabii ki verilebilir. Ama ateşten böyle çok korkmanın bir anlamı da yok doğrusu. Evet. Şöyle özetleyecek olursak, ateş olduğu zaman ateşin kendisi değil de altta yatan hastalığı tedavi ettiğimiz zaman ateş kendiliğinden düşecektir. Eğer ateşi çok düşürürsek yapacağımız zararlar, o mikrop tekrar gelebilecektir. Bağışıklık sistemi yeterince onu tanımamıştır. Değil mi? Doğru mudur hocam? Evet. Bir diğer olay da bu ateş şurupları, öksürük şuruplarında, alerji bir takım yerlerde de var. Ayrıca değişik işte parasetamol, ibuprofen grubu ilaçlar değişiklik verildiği zaman bunlar özellikle karaciğere toksik şeyler ve bu şekilde dünyada hayatını kaybeden birçok çocuk var. Demek ki burada ölçüyü kaçırmamak, ateşi de çok düşürmemek doğru mudur hocam? Doğrudur. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi ailelerin yine en çok şey yaptığı ve güven almak istedikleri bir konuya geleceğim. Geniz eti. Geniz eti ne zaman alınmalıdır? Alınırsa ne gibi problemler doğabilir? Kısaca bunu sizden dinlemek isterim. Peki, geniz eti dediğimiz oluşum burnun arka tarafında, genizde böyle bir üzüm salkımı gibi bir et yapısı diye ifade edebiliriz. Çocuk doğduğunda bu yoktur. Zaman içerisinde geniz eti büyür. Neden zaman içerisinde büyür? Geçirilen o viral enfeksiyonlar geniz etinin büyümesine neden olabilir. Şimdi her geniz etinin alınmasına gerek yok.
Çocuklar özellikle hayatın ilk 5 yılında çok sık viral enfeksiyon geçirir ve bu viral enfeksiyonlar geniz etini biraz büyütürler. Geniz eti aslında yaşla birlikte daha sonra 4-5 yaşından sonra genellikle küçülür, kaybolur. Hatta büyük geniz eti yaz aylarında da küçülme gösterir, sonbaharda tekrar büyür. Ama bazen de ameliyat etmek gerekir. Ne zaman etmek gerekir? Örneğin çocukta çok ciddi horlamalar olup da apne dediğimiz o işte bir 10 saniyeden uzun süren nefes durmaları oluyorsa bir. İkide bir de kulak enfeksiyonu geçirirse, çünkü geniz eti kulağı genize bağlayan östeki tüpünün ağzını tıkar. Kulaktaki sıvı 3 aydan uzun süre devam eder ve çocuğun işitmesini bozarsa o geniz eti alınabilir. Şimdi geniz etinin tabii belirtileri belki nedir onu söylemek lazım. Çocuklarda işte burun tıkanıklığına yol açabilir. İkide bir de kulak enfeksiyonuna ya da kulakta sıvı birikmesine yol açabilir. Horlamaya neden olabilir. İşte burnu akan çocuklardır bunlar. Bazen de çok büyük geniz etleri, ki onları sizin benim gibi kıdemli hocalar kapıdan girince tanır. Çok tipik yüz görünümü vardır. Evet, yani yüz görünümünü bozar, işte diş düzensizliklerine yol açar vesaire. Yani özetle söylemek gerekirse her geniz etinin alınmasına gerek yoktur. Ama dediğim gibi ciddi horlamalar varsa, kulakta sıvı devam ediyorsa o geniz eti alınabilir. Tabii geniz etinin ortaya çıkmasında sık geçirilen enfeksiyonların dışında birkaç faktör daha var. Bir, genetik. Yani bazı ailelerde geniz eti büyüktür. Bakarsınız çocuğun geniz eti büyük, bunun babasının da büyüktü, ablasının da büyüktü falan derler. İki, alerjik nezle. Alerjik nezle geniz etini büyüten nedenlerden biridir. Üç, çok önemli, halkımız için çok önemli, gece beslenen çocuklarda, evet, ki Türk milleti çocuklarını gece beslemeye çok meraklıdır. Gece beslenen çocuklarda işte bir memede uyuyan, gece 2'de 1'de işte bir biberon ağzına dayılan, gece yatmadan önce süt içen çocukların reflüsü olur. Sürekli reflüsü olan çocukların da geniz eti büyür. Büyük olur. Evet. Burada çok güzel demin bir şey yaptınız. Bir önceki hekim arkadaşlarım da zaten böyle görüntülenen sistemlerin çok olmadığı dönemlerde burada Mevlana'nın bir sözü gizli. Yüzde gönülden yüzlerce ifade vardır buyurur. Şimdi geniz eti büyük olan bir çocuk, gerçek alınması gereken bir çocuk zaten kapıdan girdiği zaman hekim onun teşhisini aşağı yukarı koymuştur. Ama ortada kaldığı zamanlarda da tabii ki diğer meslektaşlarıyla kulak burunla konsülte edecektir. Evet. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sohbetiniz çok tatlı, sağ olunuz, buraya kadar geldiniz. Bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Siz de bunu pediatri kongrelerinde getiriyorsunuz tahmin ediyorum. Çok mu tahlil yaptırıyoruz? Maalesef Türkiye'de çok fazla tahlil yapıldığını ben görüyorum. Hiç hoşuma gitmeyen bir durum bu. Bunun değişik nedenleri olabilir. Yani niye insanlar çok tahlil yaptırır? Kendine çok güvenmeyen insan, klinik bulgusu çok yeterli olmayan tahlil isteyebilir. Yeterli muayene için yeterli zamanı olmayan insan tahlil isteyebilir. Bilgisi çok iyi olmayan insan tahlil isteyebilir. Ya da hakikaten bazen de o kişinin hastalığı o kadar çok tahlil yapmaya zorunlu kılar. Ama böyle bir durum maalesef var. Yani bakıyorsunuz çocuğun işte ateşli gelmiş. Bunu araştıracaksınız ama çocuğun ağzını açtığında görüyorsunuz bademcik enfeksiyonu var. Buna bir tahlil yapmaya gerek yok. Buna işte verirsiniz bir ilacını, gider. Ama işte bakıyorsunuz işte bir sürü kan sayımları, hatta idrar tahlilleri, bunlar hep yani çocuğun canı yanacağı için bir, evet, sakıncalı. Evet. İki, bir sürü iş ortaya çıkardığı için iyi bir şey değil. Bir de yani devlet kesesinde yük bunlar. Çok büyük. Öyle mesela işte bakıyorsun. Şimdi mesela zatüre, değil mi? Her zatürede film çekmeye gerek yoktur. Bu bizim rehberlerimizde yazar. Bakarsınız, dinlersiniz. Tamam, burada bir işte zatürresi var. İlacını verirsiniz. İşte 3-5 gün sonra bir daha bakarsın. Hatta bazı zatürrelerde çekilir ama her zatürrede çekilmeye gerek yok.
Tabii bunun bir nedeni de hekimler kendini güvensiz hissediyorlar. Çünkü ben bir hata yaparsam eğer bu bana işte ailelerden bir takım şiddet olarak, sözlü şiddet olarak, Evet. hatta bazen fiziksel şiddet olarak geri dönebilir. Ben onun için hiç hata yapmamalıyım diye düşünüp çok fazla tahlil Defansif tıp. istiyorlar. Halbuki burada birazcık daha klinik bulgulara güvenip hastayı yakından takip etmek, işte al bu ilaçı kullan, 2 gün sonra gel bir daha bakalım demek genellikle bir sürü tahlili yapmaktan bizi kurtarır. Bunlarda ben de zaman zaman zorda kalıyorum. İşte çocukları alıyoruz, belli bir döneme getiriyor, çocuk bir yaşına doğru gelir falan. Ya bakıyorum çocuğun gelişmesi, şeyi, her şeyi gayet. Doktor bey diyor işte komşuya 6 aylıkken yapıldı, öbürü 8 aylıkken Evet. yapıldı. Hiç mi yaptırmayacaksınız? Evet. Ya diyorum bir durum bakalım. Ben zaten yılda bir defa bir idrar baktırıyorum, böbrekte bir şey Evet. olmasın. Ya çocuğun çok güzel gelişmiş etmiş. Arada bir tahlili tabii ki yaparız. Biraz bekleyin bakalım diyorum. Kesinlikle. Şöyle bakıyorum bir ara, ondan sonra yine yaptırıyoruz. Yani şunu söyleyeyim, tabii ki tahlil de yerinde gerekir ama gerçekten özellikle yurt dışından gelen hastalarım, doktor bey orada hiç tahlil ama biz endişe ediyoruz. Değil mi? Evet. Burada bir tahlil yaptıralım. Bu şekilde çok hasta geliyor. Kesinlikle. Yurt dışında mesela Kanada'da özellikle şeyde falan, hatta Amerika'da bile öyle. Bakıyorum hiç tahlil yapılmadı doktor bey diyor. Tabii ki zaman zaman yapmak gerekebilir ama aşırıya Tabii, kaçmamak gerekir. kesinlikle. Ama benim asıl burada şey yaptığım görüntüleme sistemi, akciğer filmleri gene neyse ama çocuklara Tomografi. çekilen tomografi. Tomografi, tabii. Bir tomografi çekildiği zaman bir akciğer filminin kaç katı yaklaşık olaraktan şu anda? Vallahi 400 katı falan 400-500 katı derlerdi. şeye göre. Şimdilerde gerçi onların işte düşük radyasyonlu olanları falan çıktı ama hala öyle tomografi çektirirken çok ciddi bir şekilde Hele düşünmek çocuklarda. lazım. Çünkü çocuklarda bir takım o aldığı ışına bağlı bazı kanser olgularına yol açabiliyor. Onun için Evet. çok gerekmedikçe, gerekiyorsa tabii ki çekilmesi lazım. Tomografiyi çok tercih etmemek lazım. Evet. Bir de burada şunu şey yapmak isterim. İdrar tahlili çok basittir. Bazen doğuştan gelen idrar yolu enfeksiyonları, böbrek bozuklukları olabiliyor. Onun için zaman zaman hastalarımızdan bir idrar tahlili istemekte fayda görüyorum. Şimdi hocam bir de bağışıklık sistemi zaman zaman bozulabiliyor. Yani doğuştan gelen bağışıklık sistemi bozukluğunu bahsetmek istemiyorum. Onlar çok nadirdir ama antibiyotik alan, çok antibiyotik almış veya beslenmesi bozulmuş, konvansiyonel gıdalara giden, şekerli gıdalara giden şeylerde bağışıklık sistemi bozuyor. Sık hasta oluyorlar. Biz burada bu bağışıklık sisteminin bozulduğu zaman nasıl bir yol izleyelim de bu bağırsak mikrobiyotasını tekrar yerine koyalım. Bunlarda yani kalıcı olaraktan bozulan bu bağırsak mikrobiyotasını kalıcı olarak yeniden yerine koymamız gerekecektir. Nasıl bir yol izleyelim? Şimdi bağışıklık sistemi çok kompleks bir yapı. Yani burada böyle 3-5 tane hücreden oluşan bir şey değil. Yüzlerce hücre birbirleriyle sürekli bir takım sinyaller göndererek, haberleşerek bizim hem mikroplara karşı hem tümör hücrelerine karşı, tümörün gelişmesini engellemek için bir vücutta dayanıklılık yaratıyor. Yani çok kompleks bir yapı. Sizin dediğiniz gibi gerçek doğuştan gelen bağışıklık sistemi bozuklukları bunlar genetik temelde gelişen çok ciddi hastalıklar. Ama onun dışında tabii ailelerden bize böyle çok soru geliyor. Bir kere ne geliyor? Hele çocuk ilk defa okula başladıysa o sene en az 8-10 kere bir solunum yolu enfeksiyonu geçirir ki ben 43 senelik hekimim, siz 45 falan olabilirsiniz. Evet, öyleyiz. Değil mi? Ben bu sene hiç hayatımda görmediğim kadar çok enfeksiyon gördüm. İnanılmaz çok viral enfeksiyon vardı. Ve herkes geliyor, hocam işte bu bağışıklık sistemini nasıl yükselteceğiz falan. Şimdi aslında burada çocukların bağışıklık sisteminde bir bozukluk olduğundan değil, çok fazla virüs enfeksiyonu olduğundan yaşadık. Bunları yaşadık. Ama tabii genel olarak bağışıklık sistemini destekleyecek bir takım önemli faktörler var. Bunlardan bir tanesi sizin söylediğiniz gibi hakikaten beslenme. Yani beslenme deyince işte çocuğun yaşına uygun, doğru ürünlerle beslenmesi, özellikle de bu işte paketli gıdalar, abur cubur vesaire şeylerden uzak durması, dengeli bir şekilde hem sebzelerden hem işte protein kaynaklarından et, süt, yumurta,
faydalanması gerekiyor. Karbonhidratlı besinlerden çocuklarımızı mümkün olduğu kadar uzak tutmaya çalışmak gerekiyor ki bu alışkanlığı erken yaşlardan edinmek son derecede önemli. Bağırsak sağlığı sizin dediğiniz gibi son yıllarda çok önem verilen bir şey. Hatta işte bağırsaklar bizim ikinci beynimiz diyor gastroenterologlar. Çok da yanlış değil. Çünkü bağırsaklarımızda yaşayan bir takım iyi huylu, iyi bakterilerin varlığı bizim için çok değerli. Bu bağırsak florasını ya da şimdiki deyimle mikrobiyatayı sağlamak için beslenmemiz çok önemli. Burada anne sütünün çok önemli bir rolü olduğunu söylememiz gerekiyor. Onun dışında da özellikle böyle probiyotik özelliği olan besinlerle çocukları beslemek, böyle bir alışkanlık edinmek tabii çok yararlı. Bu şu demek değil. Bu besinleri doğal yoldan almak tabii çok daha değerli. Yoksa işte bir sürü probiyotik özellikli ya da tırnak içerisinde bağışıklığı yükseltici bir takım ürünler de var. Evet, bunların gerekli olduğu, kullanılmasının gerekli olduğu çocuklar da var ama böyle rutin olarak herkesin torba torba bir takım ilaçları alıp bunları tüketmesini çok doğru ben en azından bulmuyorum. Bunların pek çoğu iyi ürünler de olabilir. Dediğim gibi bazı çocukların bunları mutlaka kullanması da gerekiyor ama her çocuğun kullanması gerekmiyor. Vitamin kaynakları keza aynı şekilde. Gerekiyorsa bir eksiklik varsa bunları dışarıdan sağlayabilirsiniz. Mesela D vitamini iyi bir vitamindir. Pek çok bağışıklık sisteminin pek çok yerine olumlu etkisi vardır ve bunu dışarıdan her zaman yediğimiz, içtiğimiz yiyeceklerden tam sağlayamayabiliriz. Belki bunu dışarıdan almamız zaman zaman gerekebilir. Yani beslenme çok önemli, evet. Uyku çok önemli. Düzenli bir hayat sürmek çok Yaşam önemli. tarzı. Doğayla barışık yaşamak çok önemli. Yani çocukların ayağının toprağa basması, çimene basması çok değerli bir şey gerçekten. Onun için ailelere çok şey düşüyor. Ama mesela bütün bunları yapıyor aileler. Çocuk tamam işte acayip işte probiyotikli besliyorlar. Bu işte paketli gıdaları vermiyorlar bilmem her şey. Ama çocuğun yanında sigara içiyorlar. Ondan sonra benim çocuğum hasta oluyor diyorlar. Bağışıklığı bozuk diyorlar. Onun için bu tek bir faktörle ilişkili bir şey değil. Çok faktörlü bir şey bağışıklık sistemini iyi tutmak. Burada en önemli şeylerden biri de ruh ve beden bütünlüğünü sağlamak. Evet. İstediği kadar en iyi şey yesin, istediği kadar uyku alsın, istediği kadar egzersiz yapsın ama çocuğun veya ailenin veya kişinin şu kafa yapısı, ruh sağlığı yerinde değilse bağışıklık sisteminin yerinde olması mümkün değil. Şimdi hocam sohbetine doyum olmuyor ama zamanımıza kısaltıyor. Şöyle kısaca astım tanısı iyi konulmalıdır diyorum. Çünkü astımla karışan birçok hastalıklar var. Bunlar ekart edilmeden astım denilip de tedaviye başlandığı zaman bu çocuklar uzun süre tedavilere maruz kalacaktır. Ve altta yatan hastalık da tedavi edilemeyebilecektir. Çünkü bazen bu tür hastalıklar bazen astımla da birlikte olabiliyor. Evet. Onun için astım tanısı iyi konulmalıdır ve bu konudaki sizin nasıl olsun da astım tanısı iyi konulsun. Bu benim çok dikkatimi çeken bir konu. Evet. Sizden dinlemek isteriz. Şimdi astım biliyorsunuz tanım olarak işte zaman zaman öksürük, hırıltı, hışıltı, bazen de nefes darlığı nöbetleriyle giden, tekrarlamalarla giden bir hastalık. Burada her hastada nefes darlığı ya da hışıltı olmayabilir. Ama astım tanısı konulacaksa mutlaka öksürük olması lazım. Yani öksürük astımın olmazsa olmazıdır. Öksürüksüz astım olmaz. Şimdi astım dediğimiz şey tek bir hastalık değil. Şimdilerde buna fenotip diyoruz. Farklı farklı özellikleri olan, farklı farklı gidişleri olan, farklı nedenlerden etkilenen, hatta mekanizmasında rol oynayan faktörlerin farklı farklı olduğu bir takım değişik astım tipleri var. Şimdi bunlar ayrı, bunları bir tarafa koyalım. Bir de astımla karışabilen ya da onunla beraber olan bir takım hastalıklar var ki bunlar içerisinde bizim için en önemli olan şey aslında küçük çocuklardaki o ilk 3 yaştaki daha çok gördüğümüz bronşiyolitler,
işte viral enfeksiyonlarla ortaya çıkan kısa sürede gelip geçici hışıltılı hastalıklar. İşte bunların hepsi tabii ki astım değil. Gerçek astım, şimdi gerçek astım deyince diğerleri astım değil mi diyebilirsiniz ama yani bizim için daha uzun süre devam edecek, bazen de hayat boyu devam edecek astım aslında genellikle alerjik nedenli astımdır. Ve bu çocukların mesela eşlik eden egzamaları, alerjik nezleleri falan vardır. Analarında, babalarında alerji öyküsü vardır ve bunlar çok daha sık tekrar eder. Ama özellikle bu küçük yaşlardaki çocukların virüs enfeksiyonlarıyla kısa süreli, özellikle kış aylarında hırıltıları olan çocukların biliyoruz ki bunların çok önemli bir kısmı aslında hayatlarının ilk işte 3-4 yılında belki bunu yaşarlar. Ondan sonra genellikle bir düzlüğe çıkarlar, iyileşir, giderler. Evet. Burada tabii astım bir klinik tanıdır. Yani bunun için bir laboratuvara, bir şeye falan çok gerek yoktur. Bir solunum fonksiyon testi yapılabilir belki ama onu da ancak 6-7 yaşından büyük çocuklar yapabilir. Yani ben işte en çok gözlemle hayatımda en çok baktığım şey astımlı çocuklardır. Yani o çocuğa işte 4-5 tane soru sorup bir kere hastalık sırasında ciğerleri dinlemekle bunun tanısını rahatlıkla koyabiliyorum. Bunun için bir sürü tahlile falan da gerek yok açıkçası. Bir de şimdi 50 yıllık yani talebelikle birlikte 50 yılda geçtik artık, evet. Öyle diyelim Cerrahpaşa günlerimizden itibaren. Şimdi bazen sadece akciğer değil, akciğer dışı organların bazı bulguları da astım gibi olabilir. Biliyorsunuz bu aort damarındaki bozukluklar veyahut da bir kistik fibroz da karışabilir mi hocam? Bir astımla. Yani bu çok önemli bir şey. Bir kalpteki bir rahatsızlık veyahut da bir metabolik işte veyahut da genetik olan bir kistik fibrozis tedavi etmediğiniz zaman astım gibi tedavi edersiniz ama o kistik fibrozistir. Onun için bunları böyle kistik fibroz tabii ki astım. Yani eğer siz astım tanısı koyup da ilaçlarla iyi sonuç alamıyorsanız bir sürü şeyi düşünmeniz lazım. Bir tanesi kistik fibroz. Tabii kistik fibrozları 2015 yılından beri tarıyoruz topuk kanından. Evet. Onları artık çok erken yakalıyoruz neyse ki. Ama aort, size burada kısaca bir hikaye anlatayım. Yıllar önce ben baş asistanken bir kalp damar cerrahı arkadaş çocuğunu getirdi. Bu astım işte bir sürü ilaç kullanıyor, iyi olmuyor diye. İşte baktım ettim falan. Baba kalp damar cerrahı dikkatini çeker. Öyle olur bunlar. Ben bu çocuğa bir baktım, bu femoral nabızlar alınmıyor. Neyse sırtından bir üfürüm, nasıl bir üfürüm geldi. Çocuk da aort şeyi var, koarktasyonu var, darlığı var. Ve babası bu işin uzmanı. Dedim ya bu çocuk böyle, adam şok oldu. Sonra ameliyat oldu çocuk. Bir de ben de bir anımı müsaade anlatayım. Bir çocuk devamlı geliyor bize. Yanlış hatırlamıyorsam Erciyes Üniversitesi'nin kuruluş yıllarındaydı. Bu çocuk devamlı böyle tedavi alıyor. Fakat o 5-10 gün sonra yine geliyor. İşte hocalar diyor Hüseyin bu düzelmedi. Bunun evine gittin gördün mü? Yaşam şartları mı kötü falan filan. Fakat bu çocuğu daha sonra filmler çekildi. Filmlerde bir şey yok. Bronkoskopi yapıldığı zaman bir pisi otu ekine benzer. Bu böyle ters yönde batmış. Çocuk öksürdükçe o daha çok saplanıyor ve bunu biz o günün şartlarında yabancı cisim çok filmde de gözükmüyor. Çıkarılınca bu çocuğun ne astımı ne bir şeyi kalmadı. Şimdi burada özellikle genç meslektaşlarıma şunu iletmek isterim. Biz tabii hocam belli bir döneme geldik. Biz şimdi çocuk hekimi de artık kimse olmak istemiyor. Ama hiç değilse olan arkadaşlarımıza burada tanıştığım bu şeyleri bir astım tanısı korurken hepimizin çok dikkatli olması, bu vakaları da gözden kaçırmamamız gerektiğini çok teşekkür ediyoruz. Yabancı cisim aspirasyonları bizim için çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bunu mutlaka düşünmek gerekiyor. Erken yaşta kortizon burnu oluşursa ileride ne gibi problemler yaşarız? Bu bir kanayan yara gibi geldi bana. Sizden dinlemek isterim. Şöyle, çok haklısınız. Yani bu kortizonlu burun damlaları ya da burun spreyleri son yılların çok popüler ilaçları. Yani her şeyde kullanıyorlar. Tabii doğru. Evet bunlar alerjik nezlede kullanılan ilaçlar. Eğer çocuğun ya da büyüğün alerjik nezlesi varsa doğru. Bunları kullanmak hakikaten gerekiyor. Belli süre. Tabii ki verir. Bir kere çocuk, eğer söz konusu olan çocuk ise siz kortizonlu bir şey kullanıyorsanız bunu hep dikkatli kullanacaksınız. Ve tabii ki al bunu kullan, işte git bir sene 2 sene kullan diye asla bunu yapamazsınız. 1. 2 yaşından küçük çocuklarda
Bir kere kortizonlu spreylerin bir indikasyonu yok. Çok gerekli olmadığı zaman kullanmamak lazım. Bazen kısa sürede kullanılabilir. Ama bunu uzun uzun kullanmamak lazım. Tabii bu şeylerin, kortizonlu spreylerin etkili olduğu bir şey de işte geniz etini birazcık küçülttüğü iddia ediliyor. Belki geniz eti çok büyük olan, çok horlayan çocuklara bir süre kullanılabilir. Ama onun dışında yani çocukların burnu her türlü viral enfeksiyonda, nezlede, soğuk algını tıkanır. Yani bunlarda kullanmanın hiçbir şeyi yok. Hiçbir anlamı yok. Evet. Gerekçesi yok. Ha bunları tabii bu şeyleri, kortizon spreyleri alerjik nezle için kullanıyorsanız bunları hakikaten biraz daha uzun süreler, yani uzundan kastım işte 3 hafta 4 hafta falan tabii en azından kullanmanız gerekiyor. Ama bir de işte dekonjestan burun damlaları var. Evet. Burun tıkanıklığında, soğuk algınlıklarında falan kullandığımız. Bunlar ise kısa süre kullanılır. İşte 4-5 gün falan. Bunları uzun kullanırsanız işte bir hafta, 10 gün, 15 gün, hatta bir ay böyle insanlar var. Böyle benim burnumu bu açıyor diye böyle bir ay kullanıyorlar. Ya da 2 ay kullanıyorlar. Şimdi bunlar burun mukozasını ciddi anlamda bozup işte bizim rinitis medikamentosa dediğimiz tam tersi çok inatçı bir burun tıkanıklığına yol açıyorlar. Bu da çok tehlikeli. O kadar güzel değindiniz ki hocam. Oysa bu tür özellikle bu burun tıkanıklığı aşmada çocuğun su dengesini, beslenmesini sağladığında, yaşam ortamlarından kimyasalları kaldırdığında, evet, gece odasını havalandırdığınızda, odanın ısısını ve nemini ayarladığında, doğru, ısı o kadar şey ki aile üşümesin diye sıcakta doğru, mahvediyorlar. doğru. Bunları yaptığında zaten bunların %90-95 Doğru. zaten açılıyor. Yani onun için bu iki ilaca çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu konuda da hem birlikte Hele küçük bebeklerde yani evet, serum fizyolojik genellikle yeterli. Tuzlu kesinlikle, yani. kesinlikle. Başka bir şeye gerek Evet. yok. O ortamın serin olmasının ya da çok sıcak olmamasının çok önemi var. Gerçekten bunlara dediğiniz Evet. için teşekkür Bir ederim. de Doğru. bu soruyu sormak istemem ama konu açıldı. Bir şırıngayla burundan basıyorlar, diğer taraftan çıkartıyorlar. Bilmem efendim şeyde show mo falan böyle şeyde böyle bir şeyi sormak bile istemem ya. Çünkü bir burun içerisindeki savunma sistemini kursak lizozim enzimleri yapısını, Evet, kıllarını şeyini dünya toprakları yetmez. Bunun çok yanlış zaten şey yaptım ama yine de bir şöyle bir hatırlatalım. Haklısınız. Yani sakın bunu- ola böyle bir şeye de kimse Bunu yapanlar, yani günde hatta birkaç kere yapanlar, devamlı yapanlar var. Yani bunu çok yaptığınız zaman burun mukozasına zarar veriyorsunuz. Yazıklar olsun ki burunu bir su borusu gibi düşünüp de onu Evet. temizlemeye. Sen o burun fonksiyonlarını, Doğru. fizyolojisini, patolojisini bir oku da bir Doğru. gör bakalım. Doğru, Bu konuya haklısınız. çok girmeyelim ama Tamam. böyle şey olsun diyerekten de saçma sapan şeyleri sosyal medyada görmek istemiyorum. Şimdi hocam zamanımız dolmak üzere ama bir de devamlı öksüren çocuklar geliyor. Gece gündüz öksürüyor, uzun sürüyor, 2-3 hafta sürüyor böyle. Kronik öksürükte nelere dikkat edelim? Evet, şimdi öksürük tabii enfeksiyonların ateşle birlikte en sık görülen semptomu, belirtisi. Ama onun dışında başka nedenlerle de öksürük oluyor. Kronik öksürük dememiz için burada biraz tartışmalı bir süre var. Genellikle işte 3-4 haftadan uzun süren öksürüğe kronik öksürük diyoruz. Tabii okula giden çocuklarda öksürük, daha doğrusu enfeksiyonlar o kadar sık oluyor ki sanki öksürük o hiç geçmiyormuş gibi geliyor. Yani kronik öksürük aslında tekrarlayan akut öksürük onlar ama kronik öksürük gibi geliyor. Şimdi kronik öksürük dediğiniz zaman burada ilk ayırt etmeniz gereken şey astımdır. Onun dışında tabii işte o kadar çok neden var ki tüberkülozdan tutun, siz demin söylediğiniz kistik fibroza, işte bir yabancı cisim aspirasyonuna, bağışıklık sistemi bozukluğuna, işte bronşektezlere böyle uzayıp giden bir şey. Şimdi öksürük havlayan köpek gibidir. Havlar ama ısırmaz. Yani şunu demek istiyorum, öksürükten böyle çok da korkmanıza gerek yok. Ve biz öksürüğü değil, altta yatan Evet. hastalığı Tam tedavi beklediğim buydu. etmeliyiz. Yani şimdi bu son yıllarda böyle bir moda var. Öksüren birisi geldiği zaman buna hemen antibiyotik, astım ilaçları, antihistaminikler,
Öksürük şurupları, balgam söktürücüler, Her böyle türlü. bir torba ilaç veriyorlar. Neyi tedavi ediyorsun? Bunlardan biri işe yarar diye mi düşünüyorlar acaba? Yoksa işte benim bir ayırıcı tanı yapmaya vaktim yok. Ne yapayım? Hasta alsın bunları gitsin diye. Öyle değil. Önce tanınızı koyacaksınız. Bu çocuk niye öksürüyor? Sonra aileye bunu anlatacaksınız. Şimdi neyi anlatacaksınız? Bir kere okula giden bir çocuk ikide bir de öksürür. Kardeşim, bu çok normal bir şey. Eğer dinlemekle ciğerlerinde bir şey duymuyorsanız, siz ne bileyim bir alt solunum yolu probleminden şüphe etmiyorsanız çok da önemli, genellikle çok da önemli değildir. O harap olan hava yollarının tekrar yapılabilmesi için işte 2-3 haftalık bir zamana ihtiyaç var. O zamana kadar da bu öksürük devam eder diye ben bunu anlatıyorum açıkçası. Ama kronik öksürükte önemli olan tanıyı doğru koymaktır. Astımı atlamamaktır. Mesela gastroözofajal reflü çocuklarda öksürüğün önemli nedenlerinden biridir. Özellikle gece beslenen çocuklarda çok sık görürüz reflüyü. Bazen astımla reflü beraber olur. Tavuk bu yumurtadan, yumurta tavuktan çıktı diye. Önemli olan burada iyi bir aileden anamnez almak, sorgulamak, iyi bir muayene. Ondan sonra nedenlerden bir tanesini seçip ona yönelik bir tedavi yapmak. Evet. Öksürük ilacı diye bir şey olur mu hocam? Güzel sordunuz. Şimdi bizler aslında öksürük şurubunu hiç sevmeyiz. Yani mümkün olduğu kadar da kullanmamaya çalışır. Bazen aileler gırtlağımıza böyle basıp şimdi öksürük şurubu falan dediklerinde lanet olsun deyip 3-5 günlük bir şey verdiğimiz oluyor, olmuyor değil. Öksürük şurupları tırnak içinde işe yarayan bir şey değil. Demin söylemeye çalıştım. Biz öksürüğü değil, altta yatan nedeni tedavi etmeye çalışıyoruz. Evet. Çünkü o şurupların pek çoğu solunum yolu mukozasını bozarak vücut savunmasını, solunum savunmasını engelleyen şeyler oluyor. Bazen öyle çocuklar da var. Yani hakikaten çocuk o kadar çok öksürüyor ki bütün aile alarmda. Tamam, o zaman belki kısa süreli bir şeyler verilebilir. Evet. Ama yani öksürük şurubu tercih edilebilir bir şey. Yani şu ciğerde bir diyelim balgam var. Yabancısından bu atılacak. Neyle atılacak? Öksürükle. Aynen. Sen öksürüğü kesersen o balgam orada kalır. O yabancı cisim orada kalır. Senin çocuğun da onun devamını çeker. Öksürük bizim bir savunma sistemimizdir. Primum non nocere. Aynen. Son bir soru sorayım. O da balgam söktürücü ilaçları kullanalım mı? Ne gibi zararı var? Onları da çok kullanmıyoruz. En iyi balgam söktürücü sudur. Onu söyleyeyim. Eğer bir şeyi çıkartmak o balgamı sulandırmak istiyorsanız su içeceksiniz. Şimdi bazen çocuk öksürüyor. Kuru öksürüğü var. Kuru öksürük dediğinizse genellikle üst solunum yollarında olan bir iritasyonundan ortaya çıkan bir şey. Siz buna balgam söktürücü bir şey verdiğinizde bir şey yok sökülecek. Olmayan bir şeyi söktürmeye çalıştığınız için o çocuğun öksürüğü geçmiyor. Devamlı tekrar ediyor. Aynen öyle. Bazen hakikaten bronşlar çok ciddi işte balgamla ya da salgıyla dolu oluyor. Bunlarda kısa süreli bazen söktürücü verdiğimiz oluyor. Ama bunlar çok sık tercih edilen şeyler değil. En iyisi böyle çocuklarda mümkün olduğu kadar sıvı vermek. Bazı durumlarda çocuğu kucağımıza yatırarak yüzü koyun, sırtına vurarak o balgamı hareket ettirmeye çalışırız. Mesela kistik fibrozda vesairede olduğu gibi. Ama dediğim gibi ne balgam söktürücüler ne öksürük şurupları, en önemli olan altta yatan hastalığı tedavi etmek. Balıkçının olta atmasının hiçbir sonu yokmuş. Atarmış, biraz sonra yapar, bir daha atar, bir daha atar. Bizde gerçekten bu son soru olacak hocam. Çok kıymetli vaktinizi aldık. Ama ailede alerjisi, astımı olan bir şeyin çocuğunda ailede tedirgin ediyor. Bu çocuğu 8-9 yaşına kadar belli bir döneme kadar neler bekleyebiliyor diyor, sorular geliyor. Ailede çok ciddi astım var. Güzel. Şimdi bakın alerji giderek artan bir hastalık demeyeyim, bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Ben mesela çocukken benim alerjik yapıda ya da astım olan hiç arkadaşım yoktu. Kızımın sınıfında birkaç tane vardı. Şimdi dolu. Türkiye'de
astımlı çocuk oranı %8-9 gibi. İngiltere'ye gidin, bu %20'lere çıkıyor. Yeni Zelanda'ya gidin %30'lara çıkıyor falan. Yani bir kere yöresel farklılıklar var. Alerji giderek artıyor. Niye artıyor? Biraz bunun genetik tarafı var. Ama çevresel etkenler çok önemli. Çünkü doğal olmayan yaşam biçimi, yediklerimiz, içtiklerimiz, evlerimizin döşenmesi, bir sürü faktör. Burada çok uzatıp insanların kafasını karıştırmak istemiyorum. Sizin enfeksiyon hastalıklarını geçirmedeki bir takım önlemleriniz enfeksiyon hastalıklarını azaltıyor ama alerjik hastalıkları arttırıyor. Böyle bir hijyen hipotezi diye bir şey var. Ve eğer anne baba alerjikse, bu astım olabilir, egzama olabilir, atopik dermatit ya da işte alerjik nezle olabilir. Doğacak çocuğun alerjik olma ihtimali oldukça yüksek. Ve böyle bir çocuk ilk doğduğunda bunun ilk yaşayacağı alerjik hastalık genellikle bir besin alerjisi, işte süt, yumurta alerjisi ya da atopik dermatit, yani egzama gibi hastalıklardır. Bunlar genellikle 1-2 yaş civarında azalır, geçer. 3 yaşında bazen geçer. Ondan sonra bu çocuk işte 4 yaşında, 5 yaşında kreşe, okula gitmeye başlar. Bu sefer öksürükler, hırıltılar ortaya çıkar. Özellikle aldığı virüsler etkisiyle. Bu sefer işte astmatik belirtiler ortaya çıkar. Bunlar da işte 7-8, bazen 9-10 yaşına kadar devam edip azalma gösterir ya da geçer. Ama bu sefer bu çocuklar hapşırıklar, burun kaşıntıları, yani alerjik nezle belirtileri ortaya çıkar. Biz buna alerjik yürüyüş diyoruz. Yani anneden babadan gelen genetik yatkınlık nedeniyle zaten alerji potansiyeli olan bir çocuğun kronolojik olarak hayatının belli dönemlerinde belli alerjik hastalıkları, atopik dermatit, astım, alerjik nezle sırayla çıkarmasına alerjik yürüyüş diyoruz. Yani astım genellikle çocuklarda büyük ölçüde düzelir ama alerjik nezle daha uzun süre kalıcı olarak devam eder. Çok değerli konularda bize değerli bilgiler verdiniz. Estağfurullah, biz Ayaktan sağ, gerçekten çok mutlu olduk. Umarım faydalı olmuştur. Olmaz mı? Saygıdeğer hocam. Çok teşekkür. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.